Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapabileceği bir bileklik modeli göstermek istiyorum. Gerekli olan malzemelere geçelim. Marka olarak Soflex'i tercih ediyorum. Bunlar Dolar Beatbox'tan gelmişti. Bu teller çelik tel ve aynı zamanda yumuşak teller ve uzun ömürlü. Bu çelik teller tabii ki inceliklerine göre farklılık gösteriyor ve takarken çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Hiç rahatsız etmiyor. Çünkü boncukların da delik genişlikleri farklı oluyor. O yüzden ona göre üretilmiş ürünler bunlar. Bu teller çok pahalı değil. O yüzden bilekliğinizde ne kadar sıra yapmak isterseniz size o kadar gerekiyor. Biraz önce de dediğim gibi çelik tel çok yumuşak. Kopma olmuyor. Ve önceden ben bunu hazırlamıştım. Size detaylı olarak onu da anlatacağım. Kaymaması için boncukların böyle ben stopper kullanıyorum. Dizerken çünkü ikide bir de çıkarsa bana daha çok iş çıkacağı için. Bu da böyle yaylı ve arasına bu şekilde sıkıştırıyorsunuz ve boncuklar kaymıyor. Bunların farklı farklı büyüklükte olanları var. Kapama gerekli istediğiniz kapamayı kullanabilirsiniz. Ben Hilos markasının kapamasını da kullanacağım. Ve içine böyle sürgüler var. Sürgü kapama ekstradan. Ama bir de böyle normal olanları var. Burada delikleri var. Yine aynı şekilde. Ve sadece böyle zincir takacaksınız. Ve kapama. İsterseniz T kapama da kullanabilirsiniz. Böyle T kapamalar var. Bunlar da rahat. Tabii bunları takabilmek için halka gerekli. Yaptığımız bilekliğin ucuna böyle taktığım metal boncuklar var. Bunları şöyle göstereyim. Ezebiliyorsunuz ve kesinlikle içinden geri çıkmıyor. Ve elinizde bulunan kristal, boncuk, inci ne varsa onları kullanabilirsiniz. Ben burada kullandığım malzemeler barok incisi ve suda yetiştirilen inciden, çek kristalleri, yuvarlak kesimli kum boncuk. İsterseniz Miyuki markasının Delica boncuklarını kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi arzunuza kalmış. Elinizdeki malzemeleri de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. İstediğiniz renkte kombine yapabilirsiniz. Telin uzunluğunu ölçmek için bize cetvel de gerekli. Ve böyle çeşitli aletlerimiz var. Bunlardan da gerekli. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce çelik telimizden ne kadar gerekliyse o kadar kesmemiz gerekiyor. Onu da anlamak için herkesin çünkü bilek kalınlığı farklı. O yüzden şöyle tuttuğumuzda bol olacak şekilde ölçüyoruz. Şunu da belirteyim, teli keserken biraz fazla kesmemiz gerekiyor. Mesela 17 santim ise 18 santim kesiminizde fayda var. Çünkü diyelim ki bu metal boncuğu takacağız ve sıkıştırma yapacağız. O yüzden bir pay olması gerekiyor. Ve tabii ki o fazlalığı da yine alacağız ama bunu sıkıştırmak için biraz fazla pay olması gerekiyor. Dediğim gibi telinizi bilek ölçünüze göre kesin. Ben teli 18 santim yani 18,5 santim kadar keseceğim. Çelik takı teli tabii ki yumuşak ama sert olduğu için biraz iğne görevini görecek. O yüzden tabii ki bunda iğneye ihtiyacımız yok.
boncukları bu şekilde rahatlıkla alacağız. Çelik telin ucuna bir tane metal boncuktan takacağım. Şimdi bunu kapatacağız. Böyle sıkmak için de aletimiz var. Bu kadar yeterli. Şöyle bastırdığımız zaman zaten ezilecek. Gördüğünüz gibi sabit oldu ve çıkma olmayacak. Boncukları dizmeden önce bu telin uç kısmına gelecek şekilde boncuk dizeceğim. Ama bunu kapamanın içinde kalacağı için yuvarlak kesimli olmasını tercih ediyorum. 8'e 0 boncuk veya 11'e 0 boncuk da tercih edebilirsiniz. Şimdilik 2 tane bundan dizeceğim. Ve gördüğünüz gibi 2 tane böyle yuvarlak kesimle dizdim. Geri kalanını da delika boncuk dizmek istiyorum. Bir tane bakır renginde delika boncuk alıyorum ve 5 tane de yeşil renkli delika boncuk alacağım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Şöyle size yakından da göstereyim. Bunu dediğim gibi istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ve tekrar bir tane bakır rengi, bir tane yeşil renkte, tekrar bakır rengi boncuk takıyorum. Şöyle size toplam olarak göstereyim. Bu şekilde diziyoruz. İsterseniz araya kristal, boncuk, inci istediğinizi koyabilirsiniz. Ben çeşitli yapacağım için Miyuki delika boncuk tercih ediyorum bu teli. Diğer telleri de farklı yapacağım. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde dizdim. Tel başta esnek demiştim size. Evet, esnek. Ama bunu dizerken eğer böyle çok sıkı bir şekilde tutarsanız gerginleşir ve kötü bir görüntü oluşur şöyle. O yüzden sizden tavsiyem böyle ucundan tutun ve burada bolluk bırakın. Şöyle kıvırın. Ve kıvırdığınızda kendisi rahat bir şekilde dizilmiş olacak boncuklar. Şöyle de yapabilirsiniz. Boncuğu şöyle hafif yukarıya alıp bolluk bırakıp sıkı olmamasını sağlarsınız. Yani rahat hareket eder kolunuzda boncuklar. Ve ucuna şöyle 2 tane farklı büyüklükte boncuk takmayı unutmayın. Ve dediğim gibi birazcık pay bırakın. Ve bu şekilde sıkın. Aradaki böyle mesafe olmasını sağlayın telin. Gördüğünüz gibi öyle rahatsız edecek bir bolluk yok. Tekrar kontrol edin. Tam sıkılıp sıkılmadığını. Ve ucundaki fazlalığı alacağım. Şöyle. Bu kapamaların yan tarafı böyle açılıp kapanıyor. Bu şekilde önceden hazırlayın, daha rahat olur. Şöyle aradan ray kısmından girdiriyorum. Gördüğünüz gibi boncuklar içinde kaldı. Ve isterseniz bu mesafe eğer dar değilse şöyle sıkabilirsiniz. Ve kaymamasını o zaman sağlıyorsunuz. Bu şekilde. Çok fazla tabii ki sıkmanıza gerek yok. Ve böyle arka arkaya takacağız. Evet, ben şimdi hilos kapamada denemek istiyorum. Çünkü benim için daha kullanışlı. O yüzden onu da yapayım. Ve ayrıca bileziğin içine böyle tüm olarak kristal de koyabilirsiniz. Veya aralarına süsleyerek de yapabilirsiniz. Teli kestim ve bu şekilde metal stop boncuğu taktıktan sonra 2 tane farklı boncuk takmayı unutmayın. Bir tane delika boncuk alacağım bakır renkte. Bir tane
çiçek kristali. Bu 3 milimlik. İsterseniz 4 milimlik de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde dizilimini yapacağım. Gördüğünüz gibi teker teker kafama göre ayarladım. Sizler de öyle yapın. Şimdi sürgü kapamadan, yani korniş kapamadan tek tek hepsini geçireceğim. Ve bu şekilde bir boncuk ya da 2 boncuk girecek şekilde ayarlayacaksınız. Yani korniş kapamanın içinden girdiriyorum bu şekilde. Ben 7 tane dizdim bu şekilde. Sizler de kapamanızın genişliğine göre dizebilirsiniz. Buradaki kapağı elinizde veya böyle bir alet yardımıyla da kapatabilirsiniz. Şöyle bastırabilirsiniz de. Çok rahat bir şekilde oluyor. Taktıktan sonra böyle kapamaları da tekrar takıyorum ikinci parçasını ve kolay bir şekilde yerleştiriyorum, koluma takabiliyorum. Yani tek başınıza takabiliyorsunuz bunu. Bu kapamanın böyle bir özelliği var. Şöyle de takabiliriz. Çevirebilirim. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Ben çok beğendim. Kanalımda Hilos kapamayla ilgili birçok video var. Sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan da ulaşabilirsiniz. Veya kendinize tek tek bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben çok beğendim. Sizler de yapın ve takın. Herkesin yapabileceği bir takı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.